İyi pazarlar, Happy Mind Meals'a hoş geldiniz. Bu hafta temel duygularımızın sonuncusunu konuşacağız, tiksinti duygusu. Tiksinti konuşmaktan çok keyif aldığımız bir şey değil çünkü deneyimleme anı bize o oranda keyif vermiyor. Fakat tiksinti duygusu aslında zihnin değil, bedenin bizi korumak için verdiği bir sinyal, verdiği bir uyarı. Bu yüzden de tiksinti duygusunun altında yatan şeyi anlamamız bizim açımızdan oldukça önemli. Tiksinti dediğimizde beynimizde özellikle insula dediğimiz bölgenin aktivitesini görüyoruz. Bu bölge bedensel sinyallerin fark edilmesiyle ilgili bir bölge. Yani mide bulantısı, boğazın kasılması veya yüzün buruşması gibi tepkiler tam olarak burada organize ediliyor. Bu sebeple de tiksinme çok hızlı bir reaksiyonu beraberinde getiriyor. Yani burada mantık devreye girmeden önce beden hayır diyor. Bu sebeple de o tiksinme konusu ya da öznesine veya nesnesine dair çok fazla bir düşünce sürecinden geçmeden bir reaksiyon veriyoruz. Bu açıdan düşündüğümüzde de tiksinti korkuya nazaran çok daha bedensel bir duygu. Tiksinmeyi nasıl deneyimliyoruz? Bu genellikle şu gibi tepkilerle karakterize. Midede bir kasılma, yüzün istemsiz bir şekilde buruşması, birazcık geri çekilme ya da fiziksel olarak oradan uzaklaşma isteği gibi davranışlarla tiksinti duygusunu deneyimliyoruz. Fakat burada önemli olan bir şey var. Tiksintiyi her zaman için nesnesel bir şeye karşı deneyimlemiyoruz. Bazen insanlara karşı, ilişkilere karşı ya da bir olaya karşı da deneyimleyebiliyoruz. Bu yüzden de tiksintinin bizim açımızdan iki anlamı var. Ya bir durum tehlikeli olabilir, bize zarar verebilir ya da bu insan ilişkileri boyutu bakımından düşünürsek buradaki anlamı da bana uymayan bir şey var, o yüzden ben buradan uzaklaşıyorum demektir. Tiksintiyi neden yaşarız? Bunun öncelikli amacına baktığımız zaman evrimsel bir mekanizma olduğunu görüyoruz. Yani tiksinti bizi herhangi bir tehditten, bir zehirlenmeden veya bir hastalıktan korumak için ortaya çıkıyor. Fakat zaman içerisinde bu biyolojik mekanizmalar yavaş yavaş psikolojik alanlara doğru da bir genişleme gösteriyor. Bu yüzden de tiksinti anında çoğu zaman adlandıramadığımız şeyler olur. Yani bir sebep sunamayız kolay kolay, bir şekilde açıklayamayız ama o durumda hoşumuza gitmiyordur. Çünkü bedensel olarak bir sinyal alıyoruzdur. Yani bir şekilde bir negatiflik var. Bu yüzden de o tiksinti duygusunu o anda tam olarak ne olduğunu anlamadan ama bedene de böyle kendimizi kapatmadan, yani onu duymayacak şekilde davranmadan duruma karşı bir reaksiyon veririz. Tiksinmeyi sık sık deneyimlediğimiz durumlardan bazı örnekler vermek istiyorum. Mesela aç olduğumuz bir an olabilir ve bir yiyecek önümüze getirilebilir ya da biz doğrudan ona gidebiliriz. Ama o anki açlığımıza rağmen bir şekilde o yiyecek bize çok cazip gelmez. Yani hoşumuza gitmeyen hani bir şey vardır. Burada beden geçmiş deneyimleri çok hızlı bir şekilde tarar ve sizin daha öncesinde ona benzer bir gıda maddesiyle veya belki o ortama benzer bir ortamda herhangi bir yiyecek tüketmenizle ilişkili olarak deneyimlediğiniz olumsuz bir durum varsa, size zarar vermiş olan bir şey varsa beden bunu kolayca hatırlar ve sizi de uyarır. Yani bundan uzak dur, biraz zarar görebilme potansiyelimiz var gibi. Bunun dışında ilişkilerimize dair tiksinmeler yaşayabiliriz. Yine bir ortamda bulunabiliriz. Ortam sizin çok iyi bildiğiniz bir ortamda olabilir, insanları biliyor olabilirsiniz. İlk etapta hoşunuza gitmeyen veya size zararlı olabilecek herhangi bir şey olmayabilir bile. Fakat
zaman geçirdikçe içten içe bir huzursuzluk hissedersiniz. Yani bir sınır ihlali var orada ama tam olarak neyin ihlal edildiğini anlayamadınız. Bu da sizi ister istemez yine tetikte tutmanın bir yolu. Yani tamamen huzurlu değilsiniz, tamamen kendinizi o ana, o kişiye veya o konuşmaya bırakamıyorsunuz. Bu da yine sizin aslında içten aldığınız bir uyarıdır. Yani burada işler yolunda gitmeyebilir, sen hazırlıklı ol demektir. Her duygumuzda olduğu gibi burada da yine farkındalığımıza oldukça büyük bir iş düşüyor. Tiksinme duygusunu deneyimlediğimiz zaman üzerinden bir süre geçtikten sonra yaşanılan durumu şöyle bir tekrar değerlendirmek, neyden tiksindiniz ve neden tiksindiniz? Bunu düşünmek aslında sizin neyden korunmaya çalıştığınızı da anlamanın bir yoludur. Benzer olaylarda, benzer mekanlarda veya benzer konularda tiksinme yaşıyorsanız, hani bunların ortak noktasını keşfettiğinizde kendinizi çok daha kolay, daha uzun vadeli bir şekilde koruyabilirsiniz. Daha az olumsuz deneyime maruz kalmış olursunuz bu şekilde. Yani kısaca söyleyecek olursak, tiksinti bedenin en net uyarı verdiği sistemlerden biridir. Bu sebeple de onu iyi anlamak oldukça kıymetli. Gelecek haftadan itibaren bu birincil duygularımızın bir araya gelerek bize nasıl daha komplike deneyimler yaşattığını konuşmaya başlayacağız. Benim bu haftalık söyleyeceklerim bu kadar. Umuyorum sizin için keyifli bir video olmuştur. Haftaya görüşmek üzere.